Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle annemden öğrendiğim ve lezzetini çok sevdiğim pırasalı el açması börek yapıyoruz. İnanılmaz kolay açılan bir hamuru var. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Lezzetini verecek baharatlarımızı sayalım. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1,5 çay kaşığı tuz kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 adet büyük soğan ve 500 gram da tam da mevsimindeyken pırasa kullanıyoruz. Hadi tarifimize başlayalım. Soğanlarımızı yemeklik olacak şekilde doğradıktan sonra pırasalarımızı oldukça ince doğramamız gerekiyor. Bu yüzden öncelikle 4'e bölüyoruz, daha sonra ince doğruyoruz. Pırasa ve soğanlarımızı büyük bir tencereye aldık ki rahat bir şekilde kavuralım. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Soğan ve pırasalarımız güzelce kavruldu. Artık 1 yemek kaşığı biber salçası ve baharatlarımızı ekledikten sonra salçamızın kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyoruz ve sonrasında iç harcımız hazır. İç harcımızı soğumaya bırakmışken biz de hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle 2 su bardağı elenmiş un, 2 yumurtanın beyazını ekliyoruz, sarısını üzerine ayırdık. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1,5 çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da toz şeker kullanıyoruz. Artık hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Ben pratik ve hızlı olsun diye hamur yoğurma makinemi kullanıyorum. Ancak siz isterseniz elinizde de çok pratik bir şekilde yoğurabilirsiniz. Zaten hamurun içinde maya yok ve sıvı yağ var. Bu yüzden o kadar kolay yoğruluyor ki inanamayacaksınız. Hepimizin de bildiği gibi anne tariflerinde un alabildiği kadardır ve benim annem de bu şekilde tarif etmişti. Bu yüzden kontrollü gitmek adına başta 2 su bardağı un ekledim. Sonradan 2 su bardağı daha ekledim. Toplam 4 su bardağı olmuştu. Kıvamına göre 1 su bardağı daha kontrollü bir şekilde ekliyorum. 5 su bardağı un tamamen yeterli geliyor. Tabii ki yine anne yorumuyla kulak memesi kıvamında olması gerekiyor hamurumuzun daha kolay açılabilmesi için. Hamur yoğurma makinemiz yeterince yoğurdu. Artık biraz da elimizin lezzeti geçsin. Bu aşamada hamurunuz eğer kulak memesi kıvamını almadıysa biraz daha un ekleyebilirsiniz. Çünkü un markası bile kıvam verme konusunda değişkenlik gösterir. Hamurumuzu 10 eşit parçaya böldükten sonra bir kabın içerisine alıp isterseniz üzerini örtüyle de örtebilirsiniz. Burada önemli olan hava almaması ve hamurumuzun kurumaması. Açtığımız hamurların ara katlarına sürmek için yarım su bardağı sütü ve 1,5 su bardağı sıvı yağını güzelce çırpıyoruz ve kenara alıyoruz. Önce tepsimi hamur açma matımda ölçtüm. Benimki tam 30 santim. Hamurumu 10 parçaya bölerken de buna göre ayarlamıştım zaten. Şimdi hamurumu 30 santim çapında biraz un ekledikten sonra açmaya başlıyorum. Tepsime hamurumu yerleştirdikten sonra hazırladığım sütlü sıvı yağlı karışımı üzerine bol miktarda sürüyorum. Ve şimdi hamurumun ikinci katını açmaya başlayabilirim. Her katına hazırladığımız bu sıvı yağlı sütlü karışımı ekliyoruz. Her iki katı tepsimize serdikten sonra da pırasalı harcımızı ekliyoruz. Kenarlarının kalın olmaması için eğer açtığınız hamur çok büyük gelirse tepsiye kenarlarını bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Hazırladığımız 10 adet hamur bitene kadar tüm işlemleri tekrar ediyoruz. Her kata sıvı yağ ve sütlü karışımımızı güzelce sürüyoruz ve 2 katta bir pırasalı harcımızı eklemeyi unutmuyoruz. Bu arada hamurunuzu ne kadar ince açarsanız o kadar kıyır ve lezzetli olur. Ancak kalın açarsanız hamur olacaktır. Son olarak ayırdığımız yumurta sıralarının içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra böreğimizin üzerine bu karışımı sürüyoruz ve 180 derece fırında üzeri kızarana kadar güzelce pişiriyoruz. Ve üzeri nar gibi kızardı. Gerçekten harika bir şekilde pişti. Benim fırınım 40 dakikada pişirdi. Ancak bu fırından fırına göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden arada bir kontrol etmeniz gerekecektir. Şimdi böreğimizi servis etmeden önce 20 dakika kadar dinlendireceğiz. Dinlendirirken önce yağlı kağıtla ve sonrasında bir mutfak beziyle üzerini güzelce kapatıyoruz.
ve bu şekilde 20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Ve böreğimizi artık dilimleyebiliriz. Kat kat ve harika oldu. Gerçekten pırasa inanılmaz bir lezzet veriyor. Hatta verdiği lezzete inanamayacaksınız. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.